Çünkü kişisel gelişimin ne olduğunu bilmiyorsun. İnternet yalan yanlış bilgilerle dolu ve sırf bu yüzden bir yıldan kısa bir süre önce bir tane kız arkadaşımın karşımda ağlamasını izledim. İnternette tüm kişisel gelişim içerik üreticileri hayatlarını spordan, temiz beslenmekten, minimalizmden, lüksten yana gösterse de, hatta bazen tek eşlilikten yana gösterse de birçoğunun hayatı bunlardan ibaret değil. Ama yine de bu insanlar bu algıları yaratmaya çalışıyor. Çünkü eğer hayatları kusursuz gibi gözükürse hem insanlar onlara daha çok saygı duyar, hem de kendi egolarını tatmin ederler. Kişisel gelişim kitapları okumaktan, spora gitmekten, temiz beslenmekten ya da para kazanmaktan ibaret değil. Kişisel gelişimden çok daha fazlası. Sen bir arkadaşınla dışarıda otururken bile kişisel gelişimine katkıda bulunabilirsin. Bu sadece evdeyken, hiç kimseyle konuşmuyorken, hiçbir arkadaşın yokken, tüm dopamin kaynaklarını sınırlamışken yaptığın aktivitelerden ibaret değil. Sen hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsan, diyelim ki ben bir roman yazarıyım, roman yazmak istiyorum. Benim yapmam gereken şey gidip roman okumak. Ki belki de oradan ilham alayım, bir şeyler öğreneyim, kendi kitabımda uygulayabileyim, farklı teknikler göreyim. İnsanların ya da büyük yazarların nasıl romanlar yazdığını gözlemleyebileyim. Ama ortalama bir insan için roman okumak belki o kadar da fazla geliştirici bir eylem olmayabilir. Ama belki de senin için öyle. Belki de benim için öyle. O yüzden bu insanların sürekli yaratmaya çalıştığı algı da aslında tamamen yanlış. Hiçbir insan hayatı bu kadar kusursuz olamaz. Maalesef. Arada sırada farklı tümsekler çıkacak. Arada sırada sevdiği insanlar ölecek. Arada sırada 10 yıldan beri tüketmediğin bazı şeyleri tüketeceksin. Belki de eskiden bağımlı olduğun şeylere tekrar geri bağımlı olacaksın. İnsan hayatı inişlerden ve çıkışlardan ibaret. Her zaman düz bir şekilde ilerleyemezsin. Özellikle de hayatın yükseklerde ve düzse, bu yükseklerdeki stabil gidiş çok da uzun sürmeyecektir. Videonun başında söyledim ya, bir arkadaşımın daha önce ağladığına şahit oldum. Ağlamasının sebebi internetteki bu kadar kusursuz hayatları görüp kişisel gelişim adı altında kendisi bunları yapamadığı için kendisini kötü hissetmesinden ibaret. Ve gerçekten onu anlayabiliyorum. Eğer etrafta gördüğün herkes gerçekten mükemmel hayatlar yaşıyorsa ve sen belki de onlar kadar mükemmel hayat yaşayamıyorsan, onların bir tık altında bile olsan, sana eksik hissettirecek. Sana sanki bir şeyleri yetersiz yapıyormuşsun, doğru yapamıyormuşsun gibi hissettirecek. Bu yüzden kişisel gelişim birçok insanda yanlış algılara, yetersizlik hissine sebep olabiliyor. Ki bazı zamanlarda bu iyi bir şey olsa da, çünkü bir konuda yetersiz hissetmen lazım ki o konuda gelişebilesin. Ama bir yerden sonra da gelişebileceğine inanman gerek. Eğer sen hiç hata yapmayan insanlar görüyorsan ve insanların hata yapacağını biliyorsan, sen de bir insansın, demek ki sen de bir hata yapacaksın. Ama bu insanlar hiç hata yapmıyor gibi gözüküyor. O zaman sen hatasız bir hayat, onlarınki kadar kaliteli bir hayat yaşayabileceğine inanamazsın. Bu yüzden zaten insanların sürekli kişisel gelişimden dolayı canları sıkılıyor. Belki de başlıyorlar, bakıyorlar ki bazı şeyleri yürütemiyorlar, direkt bırakıyorlar. Çünkü kusursuz olması gerektiğine inanıyorlar. Belki de inanıyorsun. Ama senin hayatın, kişisel gelişim dediğin şey daha doğrusu, bir sonuçtan ibaret değil. Bu bir yol. Kendini geliştirme yolu. Sen ölene kadar zaten kişisel gelişimle uğraşmak zorundasın. Eğer gerçekten kaliteli, gerçekten onur duyduğun bir hayat yaşamak istiyorsan. Kişisel gelişim dediğin şey, ben bir anda tüm bağımlılıklarımı bıraktım, bir anda şeker tüketmeyi bıraktım, bir anda porno izlemeyi bıraktım, bir anda mastürbasyon yapmayı bıraktım, bir anda iyi para kazanmaya başladım, bir anda kitap okumaya başladım demekle olmuyor. Senin bu kitap okumayı, senin bu bıraktığın kötü alışkanlıkları gün be gün devam ettirmen gerekiyor ki kişisel gelişimle uğraşıyor ol. Kendini geliştiriyor ol. Yani senin ne zaman stabil, kaliteli bir hayatın var, o zaman kişisel gelişimdesin demek değil. Sen bugün gittin, normalde hiç kitap okumuyorsan bir sayfa kitap okumaya başladın. Güzel. Kişisel gelişimle uğraşıyorsun. Kendini geliştiriyorsun. Bu kadar basit. Gittin bir arkadaşınla oturdun, her zamanki gibi dedikodu yapmak yerine, millete atıp tutmak yerine dedin ki bu sefer ileride ne yapalım ya? Kariyerimiz ne tarafa yönelsin? Ya da üniversite dışında farklı bir uğraşla mı uğraşsak? Benim şu anki YouTube kanalımın temelleri, geçen yıl arkadaşımla bankta oturup diğer insanlar gibi boş konuşmak yerine biraz daha nasıl sağdan soldan para kazanabiliriz, biraz daha farklı şeyler, internetten özellikle nasıl para kazanabiliriz konusu açılarak başladı. Benim bu YouTube hesabından önce küçük bir Instagram hesabım vardı. Her gün, yaklaşık 3-4 ay boyunca her gün Instagram'dan post atıyordum. Kendimi göstermiyordum, sadece beslenme ve spor üzerine bilgi paylaştığım İngilizce bir hesaptı. Şu anda arasan da bulamazsın bu arada. Yaklaşık 300 takipçisi vardı, hiç büyümedi. Ama en azından günlük bir uğraşım vardı ve gerçekten de bir şeye odaklanmış hissediyordum. Günde 2 saatimi, 3 saatimi, bazen 1 saatimi post yapmaya harcıyordum. Çünkü benim o gün arkadaşımla yaptığım konuşma bana böyle bir ilham kazandırdı. Bana böyle bir ilham getirdi. Ve o günkü Instagram postunda kazandığım Photoshop tecrübelerini şu anda bazı thumbnail'larımda kullanıyorum. O zaman kazandığım sosyal medya için özgüven şu anda senin karşında, kamera karşısında konuşmama sebep veriyor. Gidip yaptığımız bir tane oturup yaptığımız konuşma sadece bundan ibaret. Belki farklı etmenler vardır. Belki de aslında oradaki konuşma olmasa da ben bu kanalı açacaktım, bilmiyorum. Ama oradaki konuşmanın yardımcı olduğuna eminim. Ve sadece bu bir gündü. Bunu her gün yaptığını düşünsene. Bana kalırsa gerçekten kişisel gelişime başlamak isteyen ve ümidini kaybetmeden
güzel bir şekilde ilerlemek isteyen herhangi bir insanın yapması gereken 4 tane şey var. Bunlardan bir tanesi temiz beslenmek, bir tanesi spor yapmak, bir tanesi düzenli olarak öğrenmek. Artık nasıl öğreniyorsun bilmiyorum. Kitap mı okuyorsun, podcast mi dinliyorsun, ne yapıyorsun? Bir şekilde öğreniyorsun, bir şeyler öğreniyorsun. Ve son olarak da bahane üretmiyorsun. Artık işte okula gidemedim değil de okula gitmedim, canım istemedi. Sabah kalkamadım değil de sabah kalkmadım. Çünkü kalkabilirdin. Bunları uyguladığın zaman ve bunun üstüne bir şeyler koyduğun zaman o yeni koyduğun şeyler sadece bonus olarak geliyor. Sen zaten kişisel gelişimdesin. Sen zaten sağlıklı besleniyorsun, sağlığını iyi tutuyorsun. Ya da eskiden kötü besleniyorsan şu anda sağlığını arttırıyorsun diyeyim. Artık XP seviyelerin, tecrübe seviyelerin artıyor bu konuda. Spor yapıyorsan daha sağlıklı oluyorsun her gün. Kas kütlen artıyor mümkünse. Bilgilendiğin zaman bilgi güçtür. Her konuda statün artıyor. Bahane üretmediğin zamanda da bu 3 şeyi, ilk başta saydığım 3 şeyi çok rahat bir şekilde eksiksiz, çoğu zaman fire vermeden diyeyim, yapabiliyorsun. Ve bunun üstüne yapacağın atıyorum gitar çalmadır ya da gidip roman okumadır ya da arkadaşınla oturup kaliteli şeyler üzerine konuşmaktır. Bunlar sana sadece bonus olarak kalıyor. Yani aslında kişisel gelişim o kadar da zor bir şey ya da o kadar da yapılması uğraştırıcı bir şey değil. Ya da insanların nefret etmesini gerektiren. Biliyorum sürekli sağda solda zeki yapacak seni 5 kitap ya da özgüvenini arttıracak 8 kelime falan. Abidik gubidik böyle bir anda sanki hap bilgiyle sana bunları söyledikleri zaman işte bunları yapmalısın, şunları yapmalısın diyerek hayatını değiştireceğini düşünen insanlar var. Biliyorum bunlar kalitesiz içerik ama bunlara boyun eğme. Bunlara fazla göz gezdirme. Türkiye'de de böyle birkaç tane kanal var. Çok büyük kanallar. O kadar genel kitleye hitap etmeleri beni de şaşırtmıyor. Çünkü memlekette enayi çok. Yani herkesin sana verebileceği tavsiyeyi farklı insanlardan alıp, internetten alıp bunu bir mentörlük olarak gören insan çok. Ve bu da maalesef kişisel gelişimin adını lekeliyor. İnsanlar kişisel gelişim kitaplarına uzaktan pismiş, bir şeymiş böyle, kötü bir şeymiş gibi bakıyorlar. Öcü gözüyle. İşte, ulan kişisel gelişim kitabı okuyan adam boştur. Felsefe oku, tarih oku. Tamam güzel. Kişisel gelişim kitapları daha önce okudun mu? Yok. Kaç tane okudun ya da? 1 tane, 2 tane. Güzel, tebrik ederim. Tarihte oku, felsefede oku. Genel kültür her zaman iyidir. Ama kişisel gelişim kitaplarına da bir şans ver. Kişisel gelişim bu kadar kötü değil. Kişisel gelişim YouTube kanallarını izlerken de dikkat et. Ahmak insanların eline düşme. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de çok var. Dünyada da çok var ama Türkiye'de de çok var. Özellikle büyük kanallar. Tekrar söylüyorum. Ve son olarak da kişisel gelişimin hayatını mahvetmesine izin verme. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşmek üzere.